Arkadaşlar selam. Bu videoda uyuşmazlık anlatımından daha çok bir uyuşmazlık tespit ettiğimizde çalışması için aramamız gereken şart nedir? Pozitif, negatif ya da açık gizli de deniliyor. Uyuşmazlıklar hangi trend koşulları için uygundur? Ve uyuşmazlık takibinde kendi kullandığım CCI indikatörünün sebebi ve kullandığım ayarları hakkında konuşacağız. Fakat önce benden indikatör tavsiyesi, indikatör stratejisi isteyen arkadaşlar oluyor. Onlara cevaben bir konuya kısaca değinmek istiyorum müsaadenizle. Arkadaşlar, analiz benim anladığım şekliyle bir objektif, iki veriye dayalı yorumlama demektir. İndikatörü bu yorumda bir veri olarak kullanamaz mıyız? Kullanabiliriz. Ama o kadar. Tüm yorumlama içerisinde sadece bir veri olabilir. Yoksa bir veriyi yorumun kendisi haline getirirseniz analiz o noktada biter. Hatta bence iş bu noktadan sonra yatırımdan çıkar, kumara döner. Koskoca analiz içinden sadece bir veriyi alıp strateji gibi kullanmaya kalkarsanız piyasa sizi buna pişman eder. Uyarıyorum. Böyle şeylere itibar etmeyin. Bir indikatör pek çok algoritmik altyapısı olan bu piyasayı analiz edip yön gösterebilir mi? Bunlardan ve alım satım sinyali satan ya da paylaşan ortamlardan uzak durun. Evet, konumuza başlayalım. Uyuşmazlık, fiyatın yaptığı tepelerle osilatörün yaptığı tepe diplerin birbirine ters olması demektir. Temelde iki tür uyuşmazlık vardır. Açık ve gizli uyuşmazlık ya da pozitif negatif uyuşmazlık olarak da adlandırılmıştır. Acizane tavsiyem birinin trend dönüşünü yakalamak, diğerinin de trend takibi için kullanılması daha uygundur. Şimdi açık uyuşmazlıkla başlayalım. Burada tepe seviyesinde fiyat birbirinden yüksek tepeler yapmış, osilatörde ise bu tepeler birbirinden daha düşük. Bu bir açık uyuşmazlıktır. Böyle bir uyuşmazlık tespit edildiğinde fiyatın gittiği yönden ters yöne doğru hareket edeceği düşünülür. Açık uyuşmazlıkta osilatörün gösterdiği yöne itibar etmek doğru olanıdır. Ancak bu her zaman böyle olmaz. Burada gördüğünüz gibi fiyatta tepeler birbirinden yüksek, osilatörde ise birbirinden düşük şekilde oluşmuş. Bu da açık bir uyuşmazlık gösteriyor. Ancak buna rağmen fiyat yükselmeye devam etmiş. Yine bir sonrasında aynı şekilde fiyatta tepeler birbirinden daha yüksekte oluşmuşken osilatörde daha düşük seviyelerde oluşmuş. Ancak buna rağmen fiyat yükselmeye devam etmiş. Yani sırf uyuşmazlık var diye işleme girersek hata yaparız. Her strateji, konsept ya da formasyonda olduğu gibi başarı ihtimalini artırmak için onay mekanizması kullanmak gerekir. Peki bu uyuşmazlık tespit edildikten sonra işleme girmek için onay olarak ne kullanabiliriz? Şimdi ona bakalım. Ben bir uyuşmazlık tespit ettikten sonra bu uyuşmazlığın onayı olarak market yapısının kırılmasını bekliyorum. Yani fiyat yükselen tepeler şeklinde oluşmuşsa, uyuşmazlık fiyatın aşağı yönde döneceğini söylüyorsa, o zaman her halükarda market yapısının kırılması gerekir. Fiyat bu dip seviyesini geçerek market yapısını kırdıktan sonra yapacağı düzeltmenin ardından düşüş yönünde işlemler aranabilir. O zaman osilatörün gösterdiği yön itibar edilebilir olur. Market yapısı kırılımının gizli dip tepelerle olması da yeterlidir. Açık tepe ve dipleri beklemeye gerek yok. Bu örnekte de düşen fiyat hareketinin yön değiştirip yükselen fiyat hareketine değişmesi durumunda oluşacak uyuşmazlığı konuşalım. Burada da bu sefer dipler birbirinden daha düşük olacak şekilde grafikte oluşmuş. Ancak osilatörde bu dipler birbirinden daha yüksek seviyelerde oluşmuş. İşte fiyatla osilatör arasındaki bu ters yönlülük uyuşmazlığı oluşturuyor. Yine burada uyuşmazlığın onayı için buradaki gizli dip seviyesinin geçilmesi bir onay olarak yeterlidir. Daha sonra fiyatın yapacağı bir düzeltme hareketinin ardından işlem fırsatları aranabilir. Peki bu düzeltmeyi nereye kadar beklemeliyiz? Bu da bir sonraki videonun konusu olacak. Bundan sonraki videoda bu konuları konuşacağız. Burada uyuşmazlığın onayı için market yapısının kırılması aranmıştır da diyebiliriz. Tersinden bakarsak market yapısının kırılmasına da osilatörde oluşan uyuşmazlık bir onay unsuru olmuştur da diyebiliriz. Tabi burada bu dip seviyesinin zaten fiyatı tutmasını beklediğimiz bir seviyede oluşması da ilk aranması gereken şarttır. Fiyat dönmesini beklediğimiz bir seviyeye geldiğinde buradan aldığı tepkiler market yapısının kırılması üstüne uyuşmazlık bir onay unsuru olarak eklenebilir. Peki negatif ya da gizli uyuşmazlık nedir? Nasıl kullanılmalıdır? Bu uyuşmazlıkta da yine fiyatın tepe ya da dip noktalarıyla osilatörün tepe ya da dip noktaları zıt yönde oluşmuştur. Bu uyuşmazlıkta da osilatörün değil fiyatın dediği yöne doğru işlem fırsatları aramak gerekir. Osilatörün burada bu seviyeye göre aşırı satış yapıldığını göstermesi fiyatın bu seviyeden destek alabileceğinin bir göstergesi olarak
kullanılabilir. Burada açık bir şekilde görülebileceği gibi yükseliş yönünde bir trend hareketi başlamış. Bu gizli uyuşmazlık da başlayan bu trendin devam edeceğine dair bir göstergedir. Dolayısıyla gizli uyuşmazlıkların trendin devamı yönünde, açık uyuşmazlıklarında trend dönüşünde kullanılması gerekir. Şimdi uyuşmazlıkların her iki türünün de oluştuğu grafiğin bu bölümünü inceleyelim. Burada fiyatın dipleriyle osilatörün dipleri arasında oluşan ters yönlülükte bir uyuşmazlık oluşmuş. Ardından bu gizli tepe seviyesinin geçilmesiyle market yapısı kırıldı. Aşağı yönde yapılan düzeltme hareketinin ardından da işleme girildi. Dolayısıyla artık fiyat market yapısını kırarak yükseliş yönünde bir trend hareketi başlattı. Bu sebeple fiyatın dipleri arasında oluşacak gizli uyuşmazlıklar trendin bu yönde devam edeceğinin bir göstergesi olabilir. Fiyat burada olduğu gibi bu seviyeye yeniden geldiğinde iki dip seviyesi arasında bir gizli uyuşmazlık oluştu. Ayrıca burada oluşan pin bar fiyatın bölgeye gösterdiği tepkinin de güçlü bir işaretidir. Bu pin barın ardından işleme giriş fırsatları aranabilir. Fiyat yeniden bir tepe seviyesi geçerek yükselen trend yapısına uygun bir şekilde hareketine devam etti. Bu hareketin ardından yaptığı bu düzeltme hareketinin dip seviyesi bir önceki dip seviyesinin üzerinde olmasına rağmen osilatörde bunun birbirinden düşük dipler şeklinde oluştuğunu görüyoruz. Yine bu da bize fiyatla osilatör arasında gizli bir uyuşmazlık olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla fiyatın bu hareketiyle yaptığı düzeltmenin sonlanmış olma ihtimalinin yüksek olduğunu değerlendirip alış yönünde işlem fırsatları değerlendirilebilir. Yine her iki uyuşmazlığın da yer aldığı bu bölgeyi de inceleyerek konuyu bitirelim. Fiyat yine tepki alması beklenilen bir dip seviyesine düşük dipler yaparak yaklaşmış. Bu bölgede osilatör fiyatla ters yönde dipler oluşturmuş. Bu durumda bir açık uyuşmazlık vardır. Bu uyuşmazlığın onayı olarak buradaki gizli tepe seviyesinin geçilmesini takip ediyoruz. Böylece market yapısı kırıldıktan sonra fiyatın yapacağı düzeltmenin ardından başlatılan trend hareketi yönünde işlem fırsatları aranabilir. Fiyat bir tepe seviyesini geçerek yine trend yapısına uygun olarak yaptığı hareketin bir düzeltmesi olarak geri çekildiğinde bu seviyede bir önceki diple osilatörün dipleri arasında uyuşmazlık olduğunu görüyoruz. Bu gizli uyuşmazlık da bize başlayan trend hareketinin devam edebileceğine dair güçlü bir onay unsuru haline geliyor. Dolayısıyla fiyatın bu seviyeye gelmesinin ardından yükseliş yönünde işlem fırsatları aranabilir. Şimdi konuyu özetleyeyim. Uyuşmazlık, fiyatın dipleri ya da tepeleri ile osilatörün dip ve tepeleri arasında oluşan zıt yönlülüktür. İki türü vardır dedik. Birisi açık, diğeri de gizli uyuşmazlık. Açık uyuşmazlıkları trend dönüşü için, gizli uyuşmazlıkları da başlayan trendin devamı için fırsatları takip etmek maksadıyla kullanabiliriz. Açık uyuşmazlıkta uyuşmazlığın onayı olarak market yapısının kırılmasını kullanmak son derece etkin bir yöntemdir. Burada market yapısı kırılımı uyuşmazlığın onayı olduğu gibi aynı zamanda uyuşmazlıkta market yapısı kırılımının bir onayıdır. Peki uyuşmazlık takibinde hangi osilatörleri kullanabiliriz? Momentum tabanlı tüm osilatörler bu maksatla kullanılabilir. Ben CCI kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü RSI, MACD, stokastik gibi diğer momentum tabanlı osilatörlerden daha fazla uyuşmazlığı yakalayabiliyor. Geçmiş fiyat hareketleri üzerinde yaptığım testlerde onların kaçırdığı bazı uyuşmazlıkları yakalayabildiğini gördüm. Tabii onların yakalayıp CCI'nin kaçırdığı uyuşmazlıklar da illaki var. Ama ben toplamda CCI'nin daha fazla uyuşmazlığı yakalayabildiğini düşünüyorum. Bu sebeple de ben CCI kullanmayı tercih ediyorum. Yalnız ayarlarını biraz farklı kullanıyorum. Onları da paylaşayım. Bunu kapatıp sıfırdan kuralım. Evet, burada göstergeler bölümüne girip CCI yazarken daha burada MTA kanal endeksi şeklinde gösterge çıkıyor. Üzerine tıklıyoruz. Gösterge alt bölüme geldiği zaman burada ayarlar bölümüne girip stil bölümünden göstergenin ayarlarını değiştirebiliyoruz. Üst bant hizasını gösteren bu 100 rakamını 200 olarak değiştiriyorum. Bu kesik çizgiyi düz çizgi yapıyorum. Ve bu seviye bize düşüş yönünde bir işaret olacağı için de rengini kırmızı yapıyorum. Eksi 100 olan alt bant sınırını da eksi 200 olarak değiştiriyorum.
Yine düz çizgi ve bu sefer yükseliş yönünde bir işaret vereceği için rengini de yeşil yapıyorum. Her şeyin olağan şartlarda olduğunu gösteren bu orta çizgiyi de yine düz çizgi ve rengini de siyah yapıyorum. Göstergenin arka planında yer alan bu mavi rengi de yok etmek için buradaki background yazan kutunun işaretini kaldırıyorum. Böylece daha sade bir görünüm elde etmiş oluyoruz. Evet, bütün ayarları bu şekilde. Üst tarafta yer alan bu kırmızı çizgi fiyatın bize aşırı alıma girdiğini, alttaki bu yeşil çizgide fiyatın aşırı satıma girdiğini gösteren aralıklar olmuş oluyor. Tabii bu açık uyuşmazlık, bu aşırı satım ya da aşırı alım bölgelerine ne kadar yakınsa o kadar kayda değer sinyaller olur. Yani ya aşırı alım satım bölgesine girmiş olmalı ya da çok yakınında oluşmalı. Orta çizgiye yakın açık uyuşmazlıklar biraz daha çalışma ihtimali zayıf olan uyuşmazlıklardır. Evet, ben CCI kullanıyorum. Tabii artık CCI mi olur, başka bir osilatör mü kullanırsınız? Bu artık sizin tercihinize kalmış. Evet arkadaşlar, bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.